Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle motosiklet hakkında video çekmek istiyorum. Elektrikli bir motosiklet. Hatta bununla ilgili detaylı bir video çekmiştik. Bilgiler isterseniz işte neresinde ne var, nasıl kullanılıyor, detaylı bilgiler isterseniz o videoya ulaşabilirsiniz. Link bırakacağım. Şimdi şu ana kadarki deneyimlerimizden bahsedeceğiz eşimle birlikte. Şimdi biz ekstradan bazı malzemeler aldık. Mesela sesi çok fazla çıkmıyor. Özellikle birisi yaklaştığında falan dıt dıt diye ses çıkarıyor. O yüzden alarm aldık bir tane. Onu göstereceğim birazdan. Ayrıyeten tam o sırada eşim oturduğu için gösteremedim ama şuraya bir tane emniyet kemeri aldık. Ben ona sürekli ehliyet kemeri diyorum. Öyle bir şey yokmuş. Ve bu süreçte bazı talihsizlikler başımıza geldi. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tekerimiz patladı. Bir ara arka arkaya gitmeye başladı. Bu detayları birazdan daha detaylı vereceğim. Ve teker patladı işte. Yama yaptık. Bir de ya sen niye bunları hazırlamadın? Gösteremiyorum. Buraya telefon takacağı var. Açı o kadar güzel ki. Telefon takacağı var. Oraya telefon takıyoruz ve hepsini hepsini detaylı göstereceğiz şimdi. Bakın şimdi şöyle sizi içine koyacağım. Sen bir onu tak önce. Ha evet, önce sizi takacağız. Durun. Bekleyin. Şimdi telefonu tutucuya yerleştirdiğimde üstündeki şeffaf yerlerden telefonda kolaylıkla hareket edebiliyorum. Birazcık bastırmanız gerekiyor. Yağmur konusunda çok iyi olur. Ayrıyeten ses geliyor mu bunu da denemesini yapıyor oluyoruz. Mesela motoru sürüş esnasında nasıl ilerliyoruz ve sallantı ne şekilde onu göstermek istiyorum. Yani birazcık sallanıyor. Arka tarafı çekemiyorum. Şimdi eğimli alanlarda ve bazı sürüş açılarını göstereceğim size. Şöyle bir zincirimiz var. Büyük bir şey taşıdığımızda 2 dakika uzaklaşmamız gerektiğinde markete gittiğimiz şurayı böyle bir zincirliyoruz. Derya model elektrikli 3 tekerlekli aracımızın yaklaşık 3 aylık kullanımından sonra ikinci bir deneyim videosu olaraktan bu videoyu çekiyoruz. İlk videoda zaten aracın genel özelliklerinden bahsetmiştik. Ona ek olarak tekrardan belirtmek istiyorum. Bu model için konuşuyorum. İnternet sitesinde ön taraf disk, arka taraf kampanya olarak yazıyor. Teknik servisten teyit ettim. Bu benim kullanmış olduğum araçta ön arka taraf komple disk fren. Bu aracın bu tarzda modelleri de varmış. Aynısının arka tarafı kampanya olanları da varmış. Yani alırken modelinizin hangisini içerdiğini sizin kendiniz bakmanız gerekiyor. Benimkisi bu şekildeydi, bilginiz olsun. Aracın ikinci haftasında ufak bir arıza yaşadık. Normal parkından çıktıktan sonra emniyet disklerini söktük. Normal parkından çıkacağımız sırada kontağı çalıştırdık. İleri konumundayken, normal birinci vitesteyken kolu çevirdiğim zaman ileriye doğru geriye gider gibi, gerideki hızı 10 bunun 10 km hızla gider gibi ileri yönde ve dıt dıt öterek gitmeye başladı. Geriye aldığımız zaman ise araç sanki ön tarafı gidiyormuş gibi arkaya doğru 25 ile normal birinci vitesteki hızıyla gitmeye başladı. Yani kolları bir şekilde ileri geri yönlerini şaşırdı. İleri konumdayken geri konumundaki hızda ve seste dıt 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 öterek yavaş yavaş gidiyordu. Böyle bir arıza yaşadık. Ondan sonra tabii ki bölgedeki servisleri aradık. İnternette ilk alırken bakmıştım. Bölgede 10 küsür tane teknik servis var. Bundan dolayı bana da yakın olan da vardı. Bundan dolayı aslında mutluydum ama şöyle bir acemilik oldu. Bu 10 tane servisten sadece bir tanesinin elektrikli bu tarz modellere baktığını gördük. O da mesafe olarak bize çok uzaktı. Teknik servis gittiğimiz zaman yavaş olaraktan bir şekilde gittik teknik servisi. Orada garanti kapsamında bunun müdahalesi yapıldı. Herhangi bir ücret falan alınmadı zaten garanti kapsamında olduğu için. Bizlik bir durum yok. Beyniyle ilgili bir sıkıntı olmuş. Ona da format tarzı bir şey atıldı. Sonrasında aracı 2 gün sonra teslim aldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama işte teknik servis bakarken sadece bölgedeki işte var diyerekten bakmayın. Hangisinin bu tarz modellere baktığını tekrardan bir teyit etmenize fayda var. Aracın aynı zamanda bu tarz elektrikli araçların aynı zamanda 2 ayda bir zorunlu bakımları var. Onu da tekrardan size belirteyim. Onları da yaptırmayı ihmal etmeyin. Bunlar ücretli olarak yapılan bakımlar.
aracın kendi güvenlik sistemi var ama ben bunu yetersiz bulduğum için ekstradan bir tane hızlı olsun diye şu tarafta disk fren var. Buna takmak için kilitler var. Onlardan aldım. Hani Allah göstermesin hırsıza kilit dayanmaz ama yine de bir önlemdir. Bir caydırıcılık olsun diye. Aynı zamanda arka tarafta oturan kişinin rahatı ve güvenliği için şöyle bir emniyet kemeri aldım. Bu kendisinde orijinal olarak yok. Bunu ekstradan aldık. Şu kenarlarına uygun yerler vardı. Oralara taktık. Bu normal bir kişilik. Servis modellerinde olduğu gibi geçiyor. Onlardan alıp bu şekilde takabilirsiniz. İlerleyen günlerde kendim için de ön taraf için de sürücü için de alacağız zaten. Hem ön hem arka tarafı için de olacak. Ama sürüş sırasında özellikle yağmurlu havalarda biraz sıkıntı yaşadığımız için şöyle sağlı sol olaraktan koruyucu havayı önlemek için bir aparat aldık. Aynı zamanda telefon içinde yine şu modeli beğendim. Yorumları da çok iyiydi zaten. Bunu aldık. Yağmur için de gayet uygun oluyor. Aksesuar olarak aracın hani bizim bölge özellikle karanlık olduğu için böyle bir şey tercih ettim. Kenarlarını şu şekilde reflektör bantlardan aldık. Işıklı olanlardan alacaktım. Sonra hani zaten her yerde lazım olmuyor. Sadece bizim bölgede lazım oluyor. Bir de ışıkların şimdi sürekli olarak şarjla uğraşmak istemedik. Sağına soluna özellikle arka taraflarına belli olacak şekilde birkaç noktaya yapıştırdık. Şu an için iyi duruyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Arkadaşlar bu arada şu an birinci vitesteyiz. Yavaşla gidiyorum. Aracı arızaya verdikten sonra, beyni sıfırlandıktan sonra şöyle bir şey oldu. Ben araba araştırması yaparken, motor araştırması yaparken bazı modellerde durduğunuz zaman P tarzı bir moda aldığını söylüyordu. Ben ilk aldığımda böyle herhangi bir P modu diye bir şey yoktu. Aracın sıfırlaması yapıldıktan sonra örnek veriyorum şu anda seyir halindeyim. Ben ışıklara geldim. Arabayı durdurduğum zaman şu an fren halindeyim. Şurada bir fren simgesi yazıyor. Ben freni bıraktığım zaman yukarıda hazır durumuna geçiyor. Yaklaşık bir 5-6 saniye sonra böyle P moduna geçiyor. P modundayken araba ileri geri hareket etmiyor. Hareket etmek için frenlerden birine basıp bırakıp tekrardan ondan sonra hareket ediyorsunuz. Bence güzel bir şey. İlk aldığımda da dediğim gibi yoktu. Daha sonra beynin sıfırlanmasından sonra bu artık yüklendi mi, beynime yenilendi bilmiyorum. Geldi. Şu anda da kullanıyoruz. Şu an düz bir zemindeyiz. Yokuş yukarı testlerini hani olabildiğince göstermeye çalışacağız. Eğim açısını falan vereceğiz. Kullanım sırasında şarj göstergesi en sağda. Sizde ekranda gözüküyor mu bilmiyorum. En altta voltajı var. Voltajı şu anda 74 olarak gösteriyor. Şu anda voltajı 74 olarak gösteriyor bu. Sürüş sırasında yokuş yukarı yokuş aşağı duruma göre yükselip alçalmakta. Bu gayet normal bir şey. Şu anda 70'e kadar düştü. 69'larda yokuş yukarı birinci viteste çıkıyoruz eşimle beraber. Normalde aracımızın aküsü full olduğu zaman, yani aracımızın aküsü olduğu zaman buradaki hızı 25'ten aşağı düşmüyor. Herhangi bir yavaşlama olmadan istediğim yokuşu çıkabiliyorum. Bundan daha dik yokuşları herhangi bir yavaşlama olmadan çıkabildiğim oldu. Şimdi bugün çıkmış olduğumuz yokuş yaklaşık 8 ila 10 derece arasında gösteriyordu ölçerimiz. Normalde bu yokuş herhangi bir sıkıntı olmadan çıkabiliyoruz 2 kişiyken. Hatta 3 kişiyken yaklaşık 12 derece olarak ölçtüğümüz bir yokuş daha var. Bundan daha uzun. 12-13 derece olarak gösteriyor orasında. Hani yolda kaldırımda farklı noktalara koyaraktan deneme olaraktan bir baktım. Daha uzun bir yokuş. Orada aslında daha çok sıkıntı yaşıyorum. Şöyle hani yokuş olduğu için hızım falan düşmüyor ama şarjımı daha çabuk götürüyor.
Aracı yaklaşık 3 aylık deneyimlerimizde yokuş performansından memnunum. Yük taşıması olaraktan arkada 2 kişi, önde 1 kişi eşyaları aldığım zaman herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Başıma teknik servisle ilgili bir arıza ilgili bir durum geldi. Orada da teknik servisten yana şanslı olduğumu düşünüyorum. Arkadaş, oradaki ustamız bayağı bilgili bir adamdı. Hızlı bir şekilde ilgilendi ve hani sorunu güzelce bir çözdü. Binamızın önü hala engebeli bir yol. Asfalt henüz dökülmedi. Çok fazla çukuru var. Bu yüzden daha yavaş, dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bu tarz çukurlar hızlı bir şekilde girip de herhangi bir şekilde jantlara falan zarar vermek istemiyoruz. Şu elektrikli modellerde alırken kışın çok kullanılmadığını görmüştüm. Niye olduğunu tabii ki bilmiyordum o zamanlar. Kış vakti havaların soğuduğu zamanlarda özellikle akülerin durumu biraz daha sıkıntı oluyor. Aküler daha çabuk boşalıyor. Soğuk hava şartlarından ötürü. Menzilimiz düşüyor. Onu açıkça söyleyeyim. Bu zamana kadarki gördüğüm en düşük menzilimiz yine yaklaşık 16-17 kilometrelik bir durumdu. Bu arada mutlu yıllarınız olsun. Bu ne kız? Çok komik oldu. Umarım... İşte böyle çıkıyor ses. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.